Sufi topluluklar İslam'ın, Müslümanların kalbi hükmündedir. Ben bunu yıllardır söylerim. Bir sufi topluluğu o toplumun kalbi hükmündedir. Kalp bozulunca bütün vücut bozulur. Bir evde bir sufi var ise o evin kalbi hükmündedir. O bozulursa ev bozulur. Bakın o bozulursa ev bozulur. Örnekliyorum, ailenin içerisinde birisi derviş olmuş değil mi? O kimse, o derviş olan kimse ailenin kalbi, merkezi hükmündedir. Eğer o bozulursa aile bozulur. Yani sadece kalp size ait değildir. Bir mahallenin kalbi hükmünde birisi vardır. Mahallenin kutbudur o. O bozulursa mahalle bozulur. O yüzden evin kutbu kimdir? Evin kutbu derviştir. Bir evin en iyi takva noktasında iyi derviş kimse evin kutbu odur. Eğer o bozulursa ev bozulur. Bu sefer evin kutbu başka bir kimse olur. Mesela diyelim ki erkek evde derviş, evin kutbu odur. Erkek bozulursa, kadın da dervişse kadın evin manevi kutbu olur. O yüzden zannetmeyin ki bir evin kutbu değil. Şeytanın da kutbu vardır her evde. Her mahallede, her beldede, her şehirde, her devlette, her yerde şeytanın da kutbu vardır. O da kimdir? Evin içerisinde Kur'an ve sünnetin dışında heva ve hevesine kapılmış kadın, erkek, çocuk hiç önemli değil. Birisi varsa ve evi etkiliyorsa o şeytanın kutbudur evin içinde. İsterse o senin eşin olsun, isterse kocan olsun, isterse senin çocuğun olsun. Çocuk Kur'an ve sünnetin dışında bir şey istiyor. Anne baba o çocuğun isteğine tabi oluyor. Çocuğun isteğini yerine getiriyorsa vallahi de billahi de tillahi de o çocuk şeytanın kutbu evin içinde. Veyahut da kadın veyahut da erkek evin içerisinde şeytanın istediği bir şeyi diretiyor da o icra ediliyorsa, yerine getiriliyorsa evet o kadın veya erkek her kim ise evin şeytani kutbu oldu. Onun karşısında kim olur? Rahmani kutup olur. Evin içerisinde bir tane de Kur'an ve sünneti söyleyen ama kadın ama erkek ama çocuk var ise o da evin rahmani kutbudur. Bu iki kutup evin içerisinde normalde atışır. İki kutup zıt haline gelir. Ya birisi hakim olursa, yani hakim olan kim? Kur'an ve sünnet dairesindeki birisi hakimiyetini kurursa, öbürkü de ona tabi olursa oradan kale fethedildi. İslam bayrağını aileye diktin. Yok, ailede Kur'an ve sünnetin dışında bir şey isteniyor. Aile de ona tabi olduysa şeytan oraya bayrağını dikti. Siz kendi veçenizde onu böyle görmezsiniz. Ama manevi olarak hayat böyledir. Şimdi bir kimse bir sufi topluluğa girdi. Orada Allah'a itaat, Resulüne itaat, üstada itaat lazım. O itaat olmazsa, itaatsizlik baş gösterdiyse orada şeytan fitne çıkarır. Orada şeytani bir nefes olur. Herkes o şeytani nefese uyar. O yüzden Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Velev ki zarar edebilirsiniz. Evet. Bu itaatten dünyevi olarak zarar edebilirsiniz. Bu itaatten o esnada gözünüze zarar gibi gelebilir. Ben bazen anlatırım ya, 230 bin liraya dükkanı devredeceğim, müşteri vardı, telefon açtım, devredebilir miyim dedim, dursun dedi. 45 gün sonra geldi, elini cebine soktu, baktı dükkana böyle, sat burayı dedi. Ben 135 bin liraya sattım dükkanı aynı gün. Baktığın zaman 100 bin lira zarar ettim ben o günün parasıyla. Yani bugüne devşirecek olsanız 2,5 milyar deyin. Ben 1 milyara satmışım yere, 1,5 milyar. Ki daha fazla. Daha fazla. İtaat o zaman için ben onu sattım. Dünyevi olarak baktığın zaman zarar ettim. Ama zarar etmedim. Cenab-ı Hak o itaatinin karşısında beni bereketlendirdi. Bakın burada ben sizlere hitap ediyorum şimdi. En zengininiz benim. O gün için normalde zor.
Ama o itaat o insanı maddi manevi yürütüyor. O yüzden canım kardeşlerim, ben gevşek bir dervişlik yaşamadım. Eski arkadaşlar bilirler. O yüzden dervişliğin gevşekliğini kaldıramıyorum. Yaş da geçiyor ya benim günden güne. Şekerim de var, alınganlığım yüksek ya. O yüzden ben bakıyorum böyle, diyorum ki ya böyle bir dervişlik olacağına olmasın. İtaat edilmeyecekse o zaman o kimsenin dervişlikte işi yok. Gerçekten gitsin evinde, açsın televizyonunu veya da telefonunu. Telefon bu ara dilime dolandı ya. Aç telefonda, TikTok'ta dolaş, bilmem nerede dolaş, orada burada dolaş. Sosyal medyada dolaş. Kim kime ne yapmış, kim kime ne etmiş. Öyle dolaş. Dervişlik bu değil. Daha doğrusu müminlik bu değil.